Yeni videodan merhaba, ben Civan. Bu beraber ban yiyen hesaplarımız ya da ban yiyen onun hakkında bir video yaparız falan filan deyip videoya girmek isterim tabii ki arkadaşlar. Ama video birazcık monoton ve sürekli konuştuğum bir video olduğu için yaklaşık 3 haftadır videonun editini yapamadık. Bunun tabii birkaç sebebi var. 55 dakikalık videonun hamali vardı. Yani 55 dakikalık bir videoyu zaten editlemeniz yani 3-4 katı olarak düşünebilirsiniz edit süresini zaten. Bu arada işte şehir dışına çıktık geldik, okul mevzuları, farklı mevzular falan filan derken videonun editi çok uzadı. Yani 8 Aralık'ta çekilmiş videoyu biz 27-28 Aralık'ta falan anca atmış olacağız. Videonun sonunda da özel bir duyuru var. Eğer oraya kadar izlerseniz o duyuruyu da görürsünüz. Biraz önemli bir duyuru. Neyse, videonun içeriğiyle alakalı biraz ön bilgi vereyim size. Bizim sıfırdan 50 top videolarını çektiğimiz biliyorsunuz. Selim diye arkadaşımız var. Selim bir haftalık denemek için onun dediğine göre hile satın almış ve bunu bize hiç kimseye söylememiş. Ben bir tane Smurf hesabımda girerim, hileyle oynarım falan filan denerim. Bir şey olmaz. Benim hesaplarıma bile bir şey olmaz diye düşünüyor. Adam kendi hesaplarına bile bir şey olmaz diye düşünmüş. Neyse, alıyor hileyi, Smurf hesaplarını kullanıyor falan filan derken Mert'in, benim hesaplarım falan filan hile, bizim yani hile yüzünden ban bizim hesaplara bile sıçrıyor. Selim'in hesabında, Selim'in hesabına diyorum, Selim'in cihazında olan bütün hesaplar kalıcı banlıyor falan filan. Ya saçma sapan, hiç hile açılmamış hesapların da ban yemişliği falan oluyor. Çok sıkıntılı mevzular da var. Videoda zaten şimdi göreceksiniz. Şöyle de bir sıkıntı var. Benim kaç sezondur rank bile atmadığım bazı hesaplarım 60'ar gün ban yiyor. Onlar nasıl oldu, onları tam çözemedik. Şimdi videoda izleyeceksiniz zaten. Videoda sonra gelecek videolarla ilgili de detaylı bilgiler verdim zaten. Eğer izlerseniz veya dinlerseniz her şeyi göreceksiniz. Şimdiden iyi seyirler. Evet, yeni videodan merhaba arkadaşlar, ben Civan. Bugün sizlerle beraber Critical Ops'ta bütün hesaplarımıza ban yediriyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda tek ban yemeyen hesabımızın içindeyiz ve yani çok saçma bir durum oldu. Şöyle durumlar yaşandı. Yani maç oynamadığım hesaplar 60'ar gün yedi. Bunların asıl sebebine de şimdi geleceğiz. Arkadaşlar, sıfırdan 50 topsa videolarında belki İzlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de gidip izleyebilirsiniz. O videoları ikili çekiyorduk. Benim G3 hesabım vardı. Bir de S3 Selim'in hesabı vardı, biliyorsunuz. Selim yaklaşık 2 hafta önce yok, yaklaşık 3-4 hafta önce bir haftalık hile satın almış. iPad kullanıyor. iOS'ta hile satan bir işte Discord'a gibi server'a girmiş falan filan. İşte anlattığına göre işte farklı şeyler de vardı. Şimdi geç anlatıyor bunları. Keşke o zaman anlatsaydı da. Neyse. Discord'da böyle işte ban yememe garantili tarzında bilmem neli işte bir hile satın alıyor. Bir haftalık alıyor. İşte o hileyi direkt çat diye almıyormuşsun da işte süreli almak zorundaymışsın. Carçur işte bunları tabii ki herkes ban yedikten sonra, işte Mert'in bile hesabı, işte benim bir sürü hesabım saçma sapan ban yedikten sonra bunları sağ olsun bize açıklıyor Selim. Buradan da ona selamlar olsun. Gerçekten harika bir şekilde bizi Critical Ops'tan uzaklaştırdı. Teşekkür ediyoruz Selim'e buradan. Neyse, Selim bir haftalık hile satın alıyor. 10 euroya mı 15 euroya mı ne almış. Ve Selim bu hileyi alırken sanıyor ki bize hiçbir şey söylemiyor. Ne Mert'e ne bana. Biz 3 kişi giriyoruz zaten son günlerde oyuna. Ben çok nadir giriyorum zaten de Mert'le oynuyoruz genelde. Mert'e de söylememiş, bana da. Selim hileyi alırken düşünüyor ki hani ben hileyi Smurf hesaplarda açarım. Smurf hesapta açtığım için de sadece o taraf, o hesap ban yer. İşte diğer hesaplarıma zaten bir şey olmaz. İşte arkadaşlarımla oynayacağım zaman hile açmam, onlara bir sıkıntı gelmesin diye. Oradan da ban yemeyiz. Hop, sıkıntı yok falan filan. Hani onlarla oynarken de hile açmazsam hiçbir şekilde sıkıntı oluşmaz. Carçur. Hani tek başımayken hile açıp da onlarlayken hile açmasam da sıkıntı olmaz gibisinden bir şeyler düşünmüş. Neyse, Selim bu bir hafta boyunca işte takılmış. Özellikle bir tane Smurf hesabında oynamış sadece hileyle. Diğerlerinde hiç oynamamış. Şimdi Selim'in hesaplara tek tek bakacağız. Selim'in hileyi denediği yok, bu değil. Selim'in hileyi oyun içi kullandığı tek hesabı şuymuş dediğine göre. Smurf hesap 27 maç atmış. Bu 27 maçtan dediğine göre 10 tanesinde filan hile kullanmış. Eğim kullanmamış. İşte adamların yerini görme gibi bir hile var, onu kullanmış. Radar da değilmiş hile. Ha, böyle Volek gibi bir şeymiş hani şeydeki. CS'de eski bir hile vardı, hani duvar arkasında adamlar ledli gibi gözüküyor bildiğin işte. Nerede o? Valorant'ta kendi takım arkadaşlarınızı gördüğünüz bir şey var ya. Onun gibi düşün. O şekilde rakipleri görüyor falan. Bu hesapta 10 maçta filan oynamış. 10 maçta filan açmış. Ve sanıyor ki çocuk dediğimizde kaç yaşında adam. Ama bu videoda biraz söveceğimiz için çocuk filan diyebiliriz. Sanıyor ki sadece bu hesapta ben açarsam bu hesapta ban yerim diye sanıyor. Ve hani şey olsa neyse diyeceğim. Hani bizim hesaplara bir şey sıçramasa yine neyse diyeceğim. Selim hile açmış ve sıkıntı çekmiş diyeceğim de. Ulan sıkıntıyı biz çekiyoruz, o sıkıntı. Geçelim şimdi. Bu hesap hadi banlayacak, tamam mı? Bu hesap yesin bana. Selim'in şimdi main'lere geliyoruz. Bu main'i değil, main'in yan hesabı gibi bir şey. 14 maç atmış. Burada hiçbirinde hile açmamış. Zaten iPad Pro'da oynuyor. İşte Selim bu bir haftalık hile almadan önce herhalde 5 yıllık falan Critical Ops oyuncusu, bir kere hile yapmışlığı, hile açmışlığı yok. Hani hileyi de şeyi denemek için. Videonun sonunda o kısma geleceğim birazcık daha. Hani hile açmasını haklı bulacak bir sebep değil de hani oyundan bezmiş bazı insanların da hile açmasını artık normalleştirecek bazı olaylar anlatacağım videonun sonunda.
bence her türlü hiçbir şekilde hile açılmaz. Çünkü hani olayın başkasının hakkını yeme boyutu falan filan var. Hani milletin yarım saat 40 dakika vaktini çalıyorsun. İşin sonunda hani rankı iade ediliyor gibi gözükse de arkadaşlar hiçbir şey iade edilmiyor yani. Win alabilecekken o kişiler win alamıyor. Ve artı kazanmıyor yani. Ranktan adam artı kazanacak mesela. Artı kazanmıyor. Ve hani artı kazanmamanın yanında 40 dakikası çöpe gidiyor. Ne artı rank alıyor ne eksi rank alıyor yani. Bomboş bir şey oluyor. Ondan dolayı ya her türlü bu oyunun hileleri hızlı banlamasının dışında bir şey yok abi. Çıkış yolu yok. Ona eminiz yani. Çünkü işin sonunda oyun şunu diyor. Ben diyor hileleri illaki yani bir şekilde banlıyorum. Size rankınızı iade ediyorum diyor da. Ya birader ben 40 dakika oynuyorum ya o hileyle. Ya o hile adamla ben 40 dakika boyunca maç yapıyorum ya. Ve 40 dakikamı beni adam yiyip ondan sonra da ben o maçtan artı da almıyorum, eksi de almıyorum. Adam benim vaktimi takır takır çalıyor. Yani oyunun burada yapacağı şey hileleri hızlı banlamak olacak. Başka bir çıkar yolu yok hani. Hile banlamazsanız madem bok gibi. Abi yani yapılacak çok da meşakkatli işler yok. Adminlerini arttıracaksın. Hani Türkiye serverında mesela bir tane admin var diyorlar. O da bakmıyor falan filan diyorlar. Abi al Türkiye serverına 3-5 tane admin. 3'ü 5'i de baksın yani anlık bir hesap mesela 3 rapor 5 rapor işte aynı saniyede aynı maçta yiyorsa inceleyeceksin maç içinde. Maç iptal edildi. Tak hızlı bir şekilde engelleyeceksin. Hızlı bir şekilde banlayacaksın yani o hesabı. Maçlar bittikten sonra maçlar oynanıyor. 40 dakika geçiyor maçta. Maçta o kadar vakit öldürüldükten sonra hileler kazanıyor. Sonra hilelerin kazandığı şey iptal ettiriliyor filan. Yani beyler salak salak vakit öldürülmüş de kalıyor. Şimdi Selim'in bir diğer hesabına bakıyoruz. Bir hile açmadığı daha hesabına. Bu da Selim'in main'imine. Selim'i bu arada bir arayıp sorayım. Kud hesabında, Cud hesabında. Gerçi burası eksi yemiş midir ya? Hiç mi açmamış? Hiç açmamıştı galiba orada. Onu ben bir sorgulayıp geliyorum arkadaşlar. Cud hesabında açmış mıydın hile hiç? Hayır. 14 maç 7 win. Cud hesabında hiç hile açmadı değil mi? Aynen. Fabrio'da da hiç açmadı. 36 maç. Aynen. Jude Link'te mi açtın sadece? Aynen. Jude Link'te hile açtığın için bütün hesaplarını banlattırdın mı sen? Yanlış anlamıyoruz değil mi? Böyle oldu. Tamam o zaman senin kafanı... Nazo hey! Aile var ne biçim konuşuyor? Evet arkadaşlar duyulduğu üzere 36 maç atmış. 36 maçta burada da hiç hile açmamış ve buraya da kalıcı ban yedirtmiş. 145.000 kill'lik 1000 level'lık main hesabına da kalıcı ban yedirmiş. Şimdi kendisi 3 tane 2 tane ana hesap tarzında bir hesaba kalıcı ban boşu boşuna yedirmesini bırakalım. Yani o salaklığı bırakalım. Şimdi daha büyük mevzulara geliyoruz. Selim'in cihazında başka bir arkadaşlarının da hesaplarının olduğu şeyler falan filan varmış ve hani benim de Marsupilami hesabım vardı Selim'de. Oraya da birazdan geliyoruz. Sakin olun. Marsupilami hesabında da bir durumlar olmuş. Orayı da şimdi göreceğiz. Marsupilami hesabıyla elveda ettik. Şimdi Selim'de bazı arkadaşların da hesapları varmış. Bu hesap Selim'in cihazında da varmış. 28 maç atılmış 13.000. Selim buna girmiş mi hiç mi girmemiş? Galiba hiç girmedim diyordu. Abi başkasının main hesabı, başkasının 157.000 kill'lik ve içi de dolu olan, bıçaklı, eldivenli olan main hesabı da tak kalıcı yiyor mesela. Hani şu hesabın sahibi gidip de itiraz edip şunu açtırabilmeli aslında. Çünkü Selim'in cihazında hiç rank atılmamış, hiç maç atılmamış belli. Hani benim Marsupilami hesabı gibi birazdan geleceğiz. Hiç hile açmadan orada maç attı falan filan mevzusu da yok. Burada hiç maç atmamış. Burası da kalıcı yiyor mesela. Hani şu hesabın sahibi kız gidip de yardım bölümüne yazdığında bunun hesabının banını açmazlarsa harbiden sıkıntılı iş. 157.000 kili var hesabın. Bayağı eski bir main hesap. Üzer yani. ID'si kaç basamaklıymış? ID'si 9 basamaklı. Benim G1'in ID'si kaç? G1'e de geliyoruz şimdi arkadaşlar. Sakin olun. Şimdi G1'in neyden yediğini falan. Benim hesap 8 basamaklı baba. Biz olduz diyorum anlamıyorsunuz ki. Neyse şimdi bir gelelim. Selim Jude Link'te işte sadece hileyi deniyor. 27 maçta 10 kere mi ne kullandım diyor. Öyle bir şey diyor. O Jude Link hesabıyla bu arada Mert'le rank girmişliği falan filan var. Mert'le beraber girdiğinde, Nargile hesabıyla girdiğinde hiçbir şekilde hiç hile açmadım. Yani hile yazılımıyla bile oyuna girmedim falan filan diyor. Öyle bir şeyler diyor işte. Ben hile yazılımının artık nasıl aktifleştiğini vesaire de bilmiyorum. Eğer onu çok merak ederseniz onun videosunu da yaparız bu arada. Hani Selim'i alıp burada konuşturup ne yaptın, ne ettin, hile yazılımını nereden alıyorsun? Malı nereden alıp nereye götürüyorsunuz, kaça satıyorsunuz gibi sorular sorabiliriz Selim'e. Bu hesapta 14 maç 7 win. Bu hesapta hiçbir şekilde hile açmadım. 14 maçı da hilesiz oynadım diyor mesela ki hani Selim'in hileyi denemese abi şöyle salak bir olay yaşamayacaktık mesela ya. Yani birader götünde kurt mu var diyeceğim. Ayıp olacak yani. Hani şey bir dönemden geçiyor olmasa, oyunu çok oynayıp da hilelere çok maruz kalıyor olmasa hani
yani çektiği şeyleri, hilelerden çektiği şeyleri bilmesem söverim bayağı bir de. Sövmeyeceğim. Neden sövmeyeceğimi dediğim gibi videonun sonuna doğru zaten şey yapacağız. Abi saçma sapan main hesabına Fabio'ya, Jude Link hepsine ban yedirmişsin. Hadi Jude Link'te açmışsın, o ban yiyecek de. Fabio'ya falan ban yedirtmişsin. Gidip başka bir tane kızın main hesabına 157.000 kill'lik hesabına ban yedirtmişsin. Yani nelere nelere sebep olmuşsun ve hani bayağı sıkıntı bir olay. Marsupilami'yi yazamadık 2 saat. Marsupilami. Şimdi geldik abi. 50 maç atılmış. 31 win var. 1.59 KD ve bu 50 maçın hiçbirinde arkadaşlar hile açılmamış. Sıfır hile. Ben bu 50 maçın kaçını oynamışımdır biliyor musunuz? Ben bir 5-6 maç ya da 7 maç oynamışımdır bunda. Gerisini tamamen Selim, Furkan, işte bir de Mert'te de mi vardı bu hesap? Benim Smurf hesaplar çoğu kişide var zaten arkadaşlar da. Hesabın içi çok dolu olmadığından dolayı bir şey demeyeceğim de. Diyelim ki Selim'de benim bir içi dolu Smurf hesabım olsaydı ve içi dolu yan hesabım olsaydı. Smurf de denmez onlara, şimdi o hesaplara da geleceğiz. Bu hesabın diyelim yani içi dolu olsaydı ben yani oyunun bu bana attığı için harbiden şey yapardım. Çünkü hesapta hiç hile açılmamış. Benim zamanında hile kullanan bir arkadaşa 2 hafta sonra ban atılıyor ve bu ban atıldığında hiç hile açmadığı hesaplarına da ban atılıyor ve bu hesap benim. Hadi Fabio'ya bana ne onun hesabı. Şu Marsupilami hesabı benim yani ve hani işi çok dolu olmasa da bayağıdır işte oynadığım, şey yaptığım bir hesap. İçinde hiç yoktan ucuz bir bıçak, ucuz bir eldiven var. İşte bir Smurf hesap olarak kullandığım hesap. İşte Master Elo'da falan filan oynardık. Cart. Main hesapta bir video çekmeden önce burada işte ranklar atardık. Elimizi ısındırdık falan filan. Spec Ops hesaplarda oynamadan önce bu hesaplarda oyun oynayıp elimizi ısındırıp öyle Spec Ops hesaplarda biz ranklarımızı oynardık. Abi benim bu hesap kalıcı gitti mesela. Ne yapacağım? Gitti. Hani sebep ne? Selim'in cihazında bu hesabımın oluşu. Allah'tan ben bir main hesabımı falan hiç arkadaşlara vermiyorum da öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Düşünsene main hesabım tak gitti onlarda diye. Hadi bu Marsupilami hesabı da kalıcı yedi. Sıkıntı yok diyeceğim ben. Marsupilami de gitsin hadi. Onda sıkıntı yok. Abi benim G3 hesabı, yani G1 ile saygı hesabına gelmeden önce en sinir olduğum olay şu abi. Abi hesapta 4 tane rank atılmış zaten. Hani 4 rankın 4'ü de videolu. YouTube'da var. Sıfırdan Nitopsa'nın 2 bölümü var. 2 bölümde de 2'şer maç var. Gidin izleyin. Selim'in hesabı S3 hesabı. Selim S3'ten oynuyor. Ben G3'ten oynuyorum. Hiçbir şekilde hile açtığı falan filan da yok. Zaten gidip videonun içinde görürsünüz, her şeyi izlersiniz. Yani bu hesabın oynadığı 4 maçın 4'ünde de hiçbir şey yok. Tertemiz olduğu mesela videolardan bile bilinebilir zaten. Hadi bu kalıcı yiyecekse yesin. Selim'in cihazının içinde olan bütün hesaplar hadi kalıcı yiyorsa, S3 yiyorsa yesin de. Abi benim G3 hesabım yani 4 maç atmışım. Hileden ban yiyen bir hesapla açmışım ama hesabın hiç hile açtığı yok yani. Ben hile açmayan bir hesapla girdiğim için niye 60 gün geçici ban yiyorum mesela? Şu hesapta 60 gün geçici ban yedim. Sıfırdan Elitops'a çekeceksem de 60 gün boyunca çekemeyeceğim. Umut abi oyunu durdur. Umut abi oyunu durdur. Şimdi girip bu hesapların içine de gösteririm zaten. Abi sıfırdan Elitops'a videosu çekiyorum ben bu hesapla. Sırf arkadaşın cihazında başka bir hesapta şey açtığı için, başka bir hesapta hile açtığı için bütün hesapları kalıcı yiyor. Bütün hesaplarının kalıcı yemesine hiçbir şey demiyorum. Yesin zaten. Ben IP ban falan filan atılmasını çok istiyorum ki çoğu hileye de atmıyorlar. Sadece hile açan hesaba ban atıp geçiyorlar. Ben o hesaplarının ban yemesine, kalıcı ban yemesine tamamen okeyim de. Yani şu G3 yemesin abi. S3 de yesin. Bak S3 de kalıcı ban yiyorsa yesin de. Abicim siz adminler olarak görmüyor musunuz? Siz geri zekalı mısınız? Yani şu hesabın hiçbir hile kullanan bir hesapla beraber maçına girmişliği yok yani. 60 gün geçici ban yemesinin nasıl bir şeyi var hani bu hesabın? 60 gün ban yemesinin demek istediğim şey hiçbir mantığı yok. S3 hesabımda zaten hiç hile açılmamış. Ben S3 hesabın kalıcı yemesin falan filan demiyorum. Dediğim gibi IP ban olayları falan filan olsun abi. Elemanın oynadığı bütün hesaplar ban yesin ama oynamadığı hesaplar bile banlıyorsa mesela şu daha yeni bir tane 157.000 kill'lik bir tane kızın hesabı varmış dediğim gibi Selim'de. O bile mesela kalıcı yemiş. Mesela o kalıcı yemesin, anladın mı? Hiç girilmemiş çünkü hesabı. Hesaba girilmiş. Bütün cihazda olan hesaplar kalıcıymış yani. Giriş yaptıklarını hadi hile açmadıklarını da hadi banlıyorsan banla da hani giriş yapsın bari. Gidip de 157.000 kill'lik başka bir adamın hesabını kalıcı banlama. Neyse hadi onlar yedi. Şu G3'ün 60 gün ban yemesinden bir bok anlamadım ben. Yani şunu yardım bölümüne yazdığımda açmaları da lazımdı. Açmıyorlar da. Açmıyorlar inanılmaz bir şekilde. Hani ben hiçbir hileyle maç girmemişim, şey yapmamışım. Sonradan o arkadaş gizli başka bir hesapta hile denediği için bütün hesapları kalıcı yiyor. Onlar kalıcı yediği için ben 60 gün yiyorum. Ve video çektiğim sıfırdan Elitop serisine başladığım hesapta ben maç falan oynayamıyorum abi. Ne PES alıp işte hesabın içini biraz doldurayım desem onu da yapamıyorum. İşte marketi de kapalı ban yediği için her boku kapalı. Ne video çekebiliyorsun 60 gün boyunca, ne bir şey yapabileceksin, ne markette bir şey yapabileceksin, ne PES satın alabileceksin. Kasamayacaksın çünkü hiçbir şey. Yani sıfırdan Elitops'a videolarını çekmek istediğin hesap oyun tarafından 60 gün banlanıyor. İşte hile açmayan
hiç hile açmamış bir hesapla oyuna girdiğinden dolayı 60 günü ben yiyorum. O hesap kalıcı yiyorsa yesin. Benim şu 60 günü açacaksınız abi, yani basit bir olay. Şimdi G3'e bile bu kadar dil döktükten sonra gelin bakalım asıl G1'lere gelelim. Ya arkadaş ya bu hesap herhangi bir hile hesabıyla parti girmeyi bırak, hani oyun içinde aynı takımda bile denk gelmemiştir. Hesap maç oynamıyor, maç. Hani bak hesap kaç sezon 10'dan beri hiç rank bile oynanmamış ki hesapta. Hesap en son kaç 9. sezonda 9'da bile değil. Sezon 7'de 8'de aktifmiş lan hesap zaten en son. Yani şuralarda spek falan yapıyordum hesabı. Sonra oyun oynamayı bıraktık diye. Bıraktık, oynamadık hiç. Hani hesapta zaten sezon 13, 14, 15 maç oynanmamış. Bu hesap 60 gün yiyor. Ne diye? Hesap takası ve paylaşım. Şimdi bakıyorsunuz hesap takası ve paylaşım. Bu neyi gösteriyor? İşte ben Marsupilami hesabını Selim'e verdiğimden dolayı oyun adminleri benim ana hesabımı bulup ana hesabıma 60 gün ban atıyorlar. Olay bu abi. Benim problemim burada. Marsupilami hesabında hiç hile açılmamasına rağmen ben Marsupilami'yi başka bir hesapta hile açan arkadaşa verdiğim için Marsupilami zaten kalıcı yiyor, onu geç. Benim main'imi bulup main'ime 60 gün ban atıyorlar. Ya birader, birincisi 60 gün ne demek? Hani 60 gün ban, ben bir tane adama yan bir hesap vermişim. Oradan benim main'imi bulup main'ime niye ban atıyorsunuz, o ayrı. 60 gün ne demek, o apayrı. Ulan ben hiçbir hileyle oyun oynamamışım. Benim hiçbir hesaplarım hani Marsupilami diye, hadi Marsupilami benim olsun ya. Marsupilami benim hesap olsun diyelim. Ulan benim Marsupilami de benim hesabımın olduğu takdirde benim hiçbir hesabım hilelerle maça girmemiş. Yani hiçbir hileyle parti bile girmemiş. Buradan sektiriyorsunuz, benim main'ime ban falan atıyorsunuz. Niye? Senin Marsupilami hesabını verdiğin arkadaşın gitmiş bir tane hile denemiş bir hafta boyunca, bir tane Smurf hesapta. O Smurf hesapta hile denediği için senin Marsupilami'ne de kalıcı atıyoruz. Senin main'ine gelip 60 gün ban atıyoruz. Olayın en kötü kısmı bu. Selim'i en çok sövdüğüm kısım da bu. Selim yüzünden biz, hani çocuk bir de bize söylese başta, çocuk hile alırken başta söylese şunu düşünüyor. Ben hile açtığım hesap ban yerse yer. İşte ben işte ekibe zaten hiç bulaştırmam falan filan. Lan bu, hani daha ne kadar bulaşacak ekibe? Bütün hesapların ağzına sıçılmış. Hani main hesap diye G1'i bile bulmuş ya da elemanlar manuel araştırmışlar. Marsupilami hesabı kimin? Ha, G1'miş. G1'in main'ine de o zaman 60 gün atalım. Ben yardım bölümüne yazıyorum, G1'in banını açacaksınız. Yani 60 gün saçma sapan neyden atıyorsunuz? Hiç hileyle parti girmişliği, aynı maçta bile denk gelmişliği yoktur diye. Hesapta maç atılmıyor zaten. Yardım bölümüne yazıyorum onun için. Yardım bölümünün bana yazdığı mesajdan şu an görüyorsunuz. Başka bir hesabımı hile kullanan biriyle paylaştığım için yine hani gerekçe olarak gösterdikleri şey harbiden bu dediğim şey. Marsupilami hesabını ben hile açan bir arkadaşa vermişim diye. Ama dostum hani Marsupilami hesabında da hile açılmamış ya. Hani olayın benimle de alakası, neyse. Hadi olayın benimle alakası olsun diyelim, hadi tamam. Hadi Marsupilami ile çok alakası olsun. Ya şuraya niye 60 gün atıyorsunuz? Harbiden bak, en deli olduğum kısım bu diyeceğim. Daha deli olduğum kısım geliyor şimdi. Yani adamların yazdığı şeyle daha fazla yaptırımdan kaçınmak için bundan sonra hesabınıza yalnızca sizin eriştiğinizden emin olun. Lan hesaba sadece ben giriyorum zaten. Main hesabımı ben kime vereceğim anasını satayım? Daha fazla yaptırımdan kaçınmak için bundan sonra hesabınıza yalnızca sizin eriştiğinizden emin olun. Tamam, eminiz. Size ait olmayan hesaplara giriş yapmak veya başkalarının hesabı. Burada dediği şey de hani Marsupilami'yi hiçbir arkadaşına vermeyeceksin. Ulan benim bütün Smurfler var başka arkadaşlarımda. Geliyoruz şimdi. Aha dur gel. Bu TR hesabı. Benim bu hesap Furkan'da var. Mert'te var. Bende var. Benim telefonda var, iPad'de var. Bu hesaba niye hiçbir şey yapmıyorsunuz abi? Bu hesabı da ben pazarlıyorum millete. Madem öyle o yasak. Ben bu hesabı arkadaşlarıma veriyorum bayağı çatır çutur. Hani beraber oynuyoruz hesap olmadığı falan filan zaman. Hani master hesap yoksa çok fazla. Bu hesap mastersa Furkan'a veriyorum. Furkan bu hesaptan oynuyor mesela girip. Bunu da banlayın o zaman. Bunu niye banlamıyorsunuz oğlum siz? Hackleme veya hizmet şartlarımızı ihlal eden diğer eylemlere karışan oyuncularla, kullanıcılarla hesap paylaşmak tüm hesaplarınızın yasaklanmasıyla sonuçlanabilir. Şimdi geldik buraya abi. Tüm hesaplarınızın carçut. Hadi gel main'ime ban at. Kardeşim benim TR hesabı da benim ya. Buna niye ban atmadınız? O ayrı. Sadece G1'e ban atın zaten. Orası ayrı. Sadece G1'i bırak. Hadi benim main'ime ban atmak istemişsiniz. Marsupilami benim hesap ya. Main hesabıma ban atmak istemişsiniz. Birader siz niye saygıya ban atıyorsunuz? Hani hesapta bir şey yapıldığı da yok anasını satayım. Bak. Hesapta en son sezon 9'da maç. Bak. Hesapta en son sezon 8, sezon 9. Bak şu istatistikleri görün zaten. Rank alıp bırakıyoruz. Bu sıralar oyunu bıraktığım dönemler 2070 küsür rating mi, 2090 rating mi, o civarlarda bırakmıştık. Adamlar, adminler bakarken demişler ki ulan G1 main mi? Aynen. G1 main ise tamam, onu bir banlayalım. Bir dakika abi, saygı diye bir hesap da var orada. Bu ne iş? Ha, bunun da rank yüksek. Şu an bu hesabın rank hiç girmemesine rağmen şey gözüküyor. 1900 rating mi? 2000 rating mi? Öyle bir şeyden başlıyor gözüküyor bu hesap. Çünkü zamanında çok yüksek ratingde bıraktığın için hesaplar biliyorsunuz ratingleri koruyor girmesen bile. Şimdi bu hesapta ben 5 maç atsam, 5 win alsam elite falan atacak bu hesap mesela. Rankı çok yüksek olduğu için demişler ki ulan G1 main ama
Saygı da sanki biraz main gibi, ha buna da ban atmayalım mı diyorlar ve saygıya da 60 gün ban atıyorlar. Lan bu hesabın ne suçu var madem benim main'ime ban atıp bırakacaksınız. Ha diyorsanız ki main'ine ban atıp bırakmayacağız. Senin oynadığın bütün hesaplara 60 gün ban atacağız biz. Diyorsanız eğer, oğlum TR'ye niye ban atmadınız? Ha bu da benim hesap. TR'yi geç. Şu hesaba niye ban atmadınız? Bu da benim hesap. Bu da benim cihazda duruyor. Hani TR ile şuna niye ban attınız abi? Madem tüm hesaplarınızın yasaklanmasıyla sonuçlanabilir diyorsunuz ya. Oğlum niye en çok önemsenecek iki tane hesaba niye özel uğraşıp ban atıyorsunuz siz? G1'e at geç madem hani benim main hesabı kovalıyorsan. Ha yok, saygıya da atacağız biz. Çünkü senin bütün hesaplarına ban atacağız diyorsanız saygıya attın bana 60 günde. TR'ye niye atmıyorsun? TR'de 3 maç oynamış bile. Bir de TR'de maç oynanmış bak. G1 ile saygıda hiç maç oynamış bir bok yapıldığı yok. Onlar main hesap değil, bilerek onları atıyorlar hani. Hani bir zarar verilsin en azından diye. Main hesaplara en mainleri atalım. En işte düzgün hesaplarını atalım bana diyorlar. Lan atsana TR'ye de öbürüne de. Madem bütün hesaplara ban atacaksın. Ben Marsupilami hesabını arkadaşıma verdiğim için Marsupilami'de hiç hile açılmamasına rağmen benim Marsupilami hesabım banlanacak. Onun üstüne gelip benim main hesabımı banlayacaksın. Onun üstüne gelip benim en çok main'e yakın hesabımı rankı yüksek diye onu banlayacaksın. Bir de diyeceksin ki işte bütün hesaplarınızın banlanmasına yol açabilir. Hile kullanan kişilerle hesap paylaşmayın falan filan. Paylaştım ben abi hesap. Şunları da hadi banlasanıza. Bunlar niye duruyor? Beyler. Bunları niye... Hani bu videoyu eğer kopsa etkileri falan izleyecekse arkadaşlar şu hesapları da bana atın şununla şuna. iPad 1 ile TR'ye de atın. Hak geçmesin yani. Yani ciddi söylüyorum. Madem şunların banını açmayacaksınız. Madem oyun bile oynanmamış hesabı 60 gün ban atıyorsunuz. Hani ben G1 hesabında bu arada PES şey yapmak için TDM falan oynuyorum ha bir de. Hani hesapta hiç rank atmıyorum da PES'i alıyorum. PES'i bitiriyorum. Bırakıyorum hesabı zaten. Hesapta hiç rank falan oynandığı yok. Ya buna hiç ban atmayacaksın sen. Ya benim saygıyla G1'e hiç ban atmayacaksın. Ya da geleceksin madem bütün hesaplarıma ban mı atıyorsun? Abi şu TR'yi niye es geçtiniz siz? Ha? Bunu atsanız da ban buna da. Ya bunda da bir şeyler var hani. Ha bıçak var işte. İşte ondan sonra ne var? Burada eldiven vardır. Ha şunlar var. Bu hesabı niye banlamadınız siz abi? Atsanız da buna da. Tüm hesapları banlayacaksınız zaten madem. Niye es geçiyorsunuz birader? Hani onu anlamadım. Özel olarak şeylere mi uğraştınız siz? G1'in en main hesapları nedir bakalım. G1 ha bu main gibi. Bu main birader. Tamam buna bir ban atalım. Ha bir de şey var. Saygı diye bir hesap da varmış bak. Bunun da rank yüksek. Buna da atalım. Gerisine de uğraşmaya gerek yok ya. Öyle mi diyorsunuz? Birader attığınız mesajla uyuşmuyorsunuz amına koyayım. Yani nasıl bir admin ekibi bu ya? Bütün hesaplara 60 gün çakın bana sebepsiz yere. Sebep de hile kullanan birine hesap vermişim. Hesapta hile mi açılmış? Yok açılmamış. Ama hesap vermiş. Lan yardım ve yataklık mı yapmışım ben hile açana? Hani hesap vermişsin hile açan birine. Yani hesapta hile kullanılmış mı? Yok kullanılmamış. Abi. Ama olsun hesap vermişsin. Hile kullanan birine hesap verdiğinden dolayı. Verdiğimden dolayı ne? Verdiğinden dolayı senin bütün mainlere 60 gün ban atacağız. Helal beyler ya. Yani bu bu hassasiyeti keşke bütün hile açanlara gösterseniz de bir hani oyun bir şenlense, oyun bir hilelerden arınsa. Hala tıkır tıkır yeni model hilelerle tıkır tıkır hilelere devam ediyorlar. Selim'in ta Hey. Aile var ne biçim 3 hafta önce aldığı, 4 hafta önce aldığı hilenin yazılımını fixleyince hadi o hileyi kullananları ya da o cihazda herhangi girilen bütün hesaplara kalıcı ban atmayı biliyorsunuz hile fixlendikten sonra. Hileleri hızlı fixleseniz oğlum madem. Ya da hileleri fixlerken siz niye herkese bu şekil işte cihazda kaç hesap varsa hepsine birden niye ban atmıyorsunuz da hani iOS'un ya da bu iOS'ta satılan hilede mi bu olay var? Android hilelerde bunu niye yapamıyorsunuz mesela? Android hilelerde eleman giriyor bir hesaba, oynuyor. Cihazı ne IP ban yiyor ne bir bok oluyor. Hile açtığı hesap ban yiyor. Siktir olup gidiyor yeni hesaba tak oradan hileye devam ediyor takır tukur oh kebap. Yeni hesap aç orada hile kullan. Yeni hesap aç orada. Şimdi Selim'e birebir de sövdük tabii ki ekip olarak işte Mert de sövdü ama dur o konuya da geleyim sonra Selim'in niye hile açtığı ile ilgili bazı mevzulara gireceğiz. Arkadaşlar bu da Mert'in hesap. Çocuk hesabını Master 1, Master 2 yaptı zar zor. 96 maç atmış. Bakın 96 maçın birinde bile hileyle parti girmişliği yok. Hilecilerle gruplaşma, eşleştirme suistimali olarak şey yapmış. Burada da ne olmuş? Marsupilami ile Nargi ile beraber maç falan oynuyor. Marsupilami kalıcı yediği için işte bir de Kudlink'te de belki olmuş olabilir de. Bakalım ona da bir. Şu hesapla da parti girmiş olabilir Nargile belki. Bu hesapla da Selim şunu düşünüyor ya bir de. Selim'in şunu düşünmesi de ayrı aptallık ya. Ben diyor işte Nargile ile Mert'le oynarken hile açmazsam Mert'e bir sıkıntısı olmaz zaten diye düşünüyor. Lan
Hesapla sen tek başına oynarken hile açmışsın zaten. Bir hesap belli ki tehlikede, girmesene Mert'te falan nargileyle. Hani o da ayrı konu. Ha girmese bile bu arada sıkıntı olmayacak mıydı? Olacaktı. Marsupilami ban yediği için nargile ban yiyecekti. Hani sebepsiz yere. Hiç hile açılmamasına rağmen nargile 30 gün hilecilerle gruplaşma eşleştirme suistimalinden ban yiyecekti. 30 gün dedim bu arada, fark ettiyseniz. Arkadaşlar hilecilerle gruplaşma adı altında ban yiyen hesap 30 gün yiyor. Benim daha önce hiç ban yememiş G1 ile saygı hesabım 60 gün yiyor. Ve sebep de şu. Hileciler neydi? Hesap takası bilmem ne. Lan hesap takasından 60 gün yiyorum ben. Madem hilecilerle parti girilmiş, bu hesap diye 30 gün yiyor bir de. Hani o da ayrı konu. Hani nargile ismine bir sempatiniz falan mı var adminler? Hani niye 30 gün buna mesela? Niye buna 60 değil? Ya da niye onlara 60 da 30 değil falan? Hani hesap takasına giren adam 60 gün yemesi, hani o daha büyük bir suç. Hileye Marsupilami hesabını vermiş. Hile açmasa bile vermiş sonuçta. 60 gün atın lan bunlara. İşte hileyle parti giren var abi. Bunlara ne yapalım? Ya ona 30 gün at geç ya. Bir şey olmaz hileyle partiden. Hani Mert'in bu hesabı 30 gün ban geldi. Benim main hesaplara, main'de hiçbir suçu olmayan hesaplara 60 gün geldi ya. Ona en çok da ona kafayı yiyorum. Hani sence ne olması gerekiyordu diyorsan, oyunun en hakkaniyetli durumunda Selim'in hadi Fabio'ya Juda falan da ban atacaksın bu arada. O 157.000 killik bir tane kızın main hesabı var Selim'de olan. Ona kesinlikle ban atmayacaksın. Hadi geçici atacaksan at bu arada. Bir ay falan atacaksan at. İşte ya da bir hafta at geç. Çünkü hesapta hile açılmamayı bırak. Selim hesapta o maça bile girmemiş. Kızın kaç yıllık main hesabına ban atmayacaksın mesela. Kalıcı ban. İşte benim Marsupilami'ye mesela bakacaksın, bu hesapta 50 maç mı atılmış? Hiçbirinde hile açılmamış mı? Tamam, bu hesabı da ban atmayacaksın veya geçici atacaksın. Diyeceksin ki hesap takası. Marsupilami'ye şunu yazacaksın. Hesap takası yazacağın senin asıl yer şurası olacak. Aa da burası olacak. Şurada hile veya yasakta 3. yazılımı kullanım yazmayacak. Burada yazacak ki hesap takası. Bir tane hesabında hile açan birine sen bu hesabı verdiysen hesap takasına sana ban atarım diyeceksin. Bu hesapta hiç hile kullanılmadı 50 maçın hiçbirinde mesela. Hileden ban atmayacaksın buna, kalıcı falan. Atacaksın, tamam bu hesabı hadi geçici ban at. De ki hesap takası yaz. 30 gün at, işte bir hafta at, 2 hafta at, 60 gün de at, hadi geçici at ama. Çünkü hesapta hiç hile açılmamış ya. Sevgili Kops adminleri, sevgili müthiş zeki adminler. Hani benim Allah'tan Marsupilami hesabı, Allah'tan içi boş hesap da biraz dolu bir hesap olsaydı sövmenin sınırları olmayacaktı çünkü. Hani çok zeki Kops adminleri, hani hiç hile açılmamış ya bu hesapta. Ondan dolayı kalıcı atmamak gerekiyor ya. Bir de hani Selim'in hesap değil ya bu. Onu görebiliyorsunuzdur, hesap nerede açılmış, kimde, hangi cihazlarda var. Belli ki bulabiliyorsunuz da zaten. Benim hesabım olduğunu bunu anlamışsınız. Lan madem benim hesabım olduğunu anlıyorsunuz, 50 maçın hiçbirinde de hile açılmamış. Bunu niye tespit edemiyorsunuz? Gerizekalı gibi kalıcıyı basıp geçiyorsunuz. Hadi o kızın main hesabıyla bu hesaba geçici atıp geçsinler dedik. Şeye gelelim. G3'e, S3'e. Ya S3'e bir şey demeyeceğim. Selim'in hesabı olduğu için, sonuçta Selim'in cihazda hesap açıldığı için, direkt onun hesabı olarak öngörüldüğü için kalıcı yiyorsa yesin, ona çok bir şey diyemeyeceğim de. Şuna mesela hiç geçici bile atmayacaksın. Niye? Abi hiç hileyle girmedi ki bu hesap. Hani 4 rank attı. 4'ünde de hileyle oynamadı ki bu hesap. Yani neyden atıyorsun? Bir de hesap takasını almış gerizekalılar. Lan yazsanıza buna da hilelerle parti diye. Nargile yazdığınızı bunu da yazsanıza, 30 gün atsanıza. Buna niye 60 gün attınız? O da ayrı konu ha. 60 gün var bunda da ban. Şimdi girip göstereceğim bunları tek tek. 60 gün ban var bunda da, hesap takası yazmışlar bile. Lan hilecilerle parti yazsana madem şey. Çünkü hesap takası yok bunda arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. G3 hesabı benim, bu hesap. Başka hiçbir cihazda yok. Hesap takası değil olay. Lan madem hilecilerle parti, öyle yazsana şuraya birader. Niye hesap takası yazıyorsunuz? Siz bir işi bile düzgün yapamayacak mısınız ya? Yazmışlar yukarıya hesap takası. Lan hesap hiç kimseyle takas edilmedi, bir şey edilmedi. Bir de benim main'im mi sandınız acaba? Öyle bir şey olsa o ayrı. S3 kalıcı yediği için buna ban atıyorsun. Hilecilerle parti yazacaksın, o ayrı. Onu yazmıyorsun. Bir de onu yazıp hadi 30 gün atacaksın Mert'in hesabına attığın gibi, ki onu da atmaman lazım. Çünkü S3'te hiç hile açılmadı. Bu hesapta hiç hileyle girmedi. O yüzden hiçbir suçu yok. Yani normalde dedim yani Marsupilami ile o kızın hesabına geçici ban atılabilir hani. Niye? Uyarı niteliğinde. Hani hile açabilecek Selim gibi insanlara hesabınızı vermeyin gibisinden geçici ban. Marsupilami'ye at. O Elisa mıdır nedir, o hesaba geçici banlarını at geç. Abi bu hesaba geçici bile atma. Bu hesap geçici lan, niye yiyor? Bu hesabın hiçbir suçu yok. Hani hesap başka birinde değil. Hesap hileyle rank girmemiş. Hesap bir bok yapmamış. Hesaptan sadece video çekiyorum ben. Hesabın suçu kalıcı ban yemiş. O da şeyden dolayı. Cihazında başka hesapta hile kullanıldığı için kalıcı ban yemiş bir hesapla, ama hile kullanılmayan kalıcı ban yemiş bir hesapla parti girmesi. Bu hesabın suçu bu. Geçici bile atılmaması lazım normalde. Geçici bir hafta bile atılmaması lazım. Çünkü hesabın bir suçu yok anasını satayım. Bizim şu 4 maça attığımız dönem Selim'in bir haftalık hile almadan önceki dönemi mi? Öyle bir şeydi galiba. Selim daha hile almadan biz şu 4 maçı oynamışız. Ondan sonra zaten S3'te hile falan açtığı da yok. Saçma sapan mevzular ya, neyse.
Hani bir de benim asıl sinir olduğum nokta. Abi tamam Marsupilami kalıcı yediyse yedi, işi boş diye çok bir şey demeyeceğim de. 157 bin killik bir tane main hesaba, Selim'in hiç oynamadığı hesaba kalıcı ban atmışsınız. Ulan hani şunu açmayacak mısınız? O hesap benim falan olsa, bak Allah korusun ben G1 hesabını Selim'e falan vermiş olsam, Selim hiç oynamamış olsa ama kalıcı yese, yani yer yerinden oynardı herhalde. 8 yıllık hesabım, 8 yıllık 150 bin killik hesabım, düşünsene kalıcı yiyor. Neden? İşte arkadaşın hile açmış bir tane Smurf hesapta. O Smurf hesapta hile açtığından dolayı senin main'in kalıcı yiyor. Düşünsene. Hani ben saygıyla G1 ban yediğini gördüğümden sonra şunu dedim Selim'e. Dedim ki ben G1 ile saygının banını açtırırım muhtemelen. İnşallah açtırırım. Açtırmazsam büyük sıkıntı var, haberin olsun falan filan. Ondan sonra Selim bana bir SS'ler daha attı. İşte bir tane kızın main hesabı vardı. Bende bu var, işte o da kalıcıymış dedi. Ben koyayım dedim, yani bu ne kadar büyük bir olay, farkındasın değil mi? Kaç yıllık hesap kalıcı ban yiyor böyle bir durumda. Hani bana öyle bir zarar gelmedi. Bu bile benim acayip sinirime dokundu. Bana öyle bir zarar gelmemesine rağmen. Benim sinir olduğum nokta şu, dediğim gibi G3, saygı, G1. Bu üçünün 60 gün ban yemesi saçmalığına ben sinir oluyorum. G3 banı hilelerle partiden yemiyor. Hesap takasından yiyor. G3 hesabı tek benim cihazımda var. Hesap takasıyla ilgili hiçbir şey dönmüyor G3'te. Hadi diyelim ki G3'ü şunun için ban atmış olsunlar. İşte hilelerle hesap paylaşanların biz bütün hesaplarına ban atarız ayağına. G3'e ban atmış olsunlar. Ulan benim TR hesabıma, iPad 1 nickli hesabına niye ban atmadınız o zaman? Niye duruyor onlar salak salak? Hepsini atın o zaman eşekler. Ki hepsini atmanız zaten ayrı bir saçmalık da. Hadi orta derecede şunu anlarım bak. Ben yapılması gerekeni söyledim. Marsupilami normalde geçici olacaktı. İşte o kızın main hesabına kalıcı olmayacaktı. Geçici olacaktı uyarı niteliğinde. Benim G3 hiç ban yemeyecekti. G bile sadece zaten bir şey olmayacaktı. Onlar asıl olması gereken. Ama bu ekibin gerizekalılığına, bu Critical Force ekibinin aptallığına birazcık göz yumarak şöyle bir senaryoyu da alabiliriz. Hani şu olsaydı olabilirmiş diye. Benim G3 hesabı ban yemeyecek. Hesap takasından dolayı şu olacak sadece. Marsupilami hesabını sen paylaştın ayağına. G1 hesabına sadece geçici ban atacaklar. Onu da yani 60 gün. Ulan yani Marsupilami hesabına hiç hile açılmamasına rağmen Marsupilami hesabını verdiğimden dolayı 60 gün yiyorum ben. Mert'in hesap 30 gün yiyor hilecilerle partiden. O ayrı konu da neyse. Hesap takasından yiyecekse G1 geçici yesin. Hadi 60 gün de yesin. Birader ama saygı hesabı niye yiyor? Hani hesabın yaptığı bir şey yok lan. Hesap en son sezon 9'da oynamış. Hesap en son kaç? 1 yıl önce mi? 2 yıl önce mi oynamış hesap en son? En son rankın ne zaman oynamış bu hesap? Şuna bak. Sezon 9 diyor lan. Yani gidip de sen gerizekalı bakıp bunun da rank yüksekmiş. Bu da main gibi. Bunu da banlayalım dersen ben sana söverim yani. Senin o adminliğine de gerizekalı yönetimine de doğal olarak söverim ki yıllardır sövüyorduk zaten. Şimdi Mert'in hesabının 30 gün yemesi, bizimkilerin 60 gün yemesi falan filan, ondan da bahsettik. Şimdi asıl olaya gelelim, Selim'in hile açma durumlarına. Abi 145 bin kill'lik mesela kendi hesabına da salak. Hileyi alırken bari bize sorsaydı deseydik oğlum baştan hiç bu işlere bak bulaşma. Öyle sandığın gibi zaten değil. Söylemiyor ve şunu düşünüyor. Ben arkadaşlarla oynarken hile açmazsam hiçbir sıkıntı olmaz. Zaten onlara bir şey ulaşmaz. Benim de ban yerse hileyle girdiğim hesap tek o ban yer falan filan kafasına. İşte bütün bu olaylar, bütün bu salaklıklar o şeyden dolayı patlıyor. Neyse şimdi Selim'in hile almasıyla ilgili hani birazcık da almasını birazcık anlayabileceğim durumları birazcık sıralayacağız. Bize 2 ay önce mi ne bir hesaplar, gerçi ya onu anlatmadan önce şunu da yapmak lazım. Yardım bölümüne arkadaşlar, yardım bölümüne hesap nick'i atıyorsunuz. Hesap ID'si ile beraber hesabın SS'ini şeyini atıyorsunuz. Sonra işte rankınızın SS'ini atıyorsunuz. Maç bitiş. Diyorsunuz ki bu hesaplar işte radar kullanıyordu ya da işte radar artı aim kullanıyordu, bu kullanıyordu. Yardım bölümüne siz adminlere bir yazıyorsunuz. Adminler diyor ki size videolu kanıt gösterip işte video kaydını aldıktan sonra işte video kaydında şu dakikada şu saniyede oyuncu hile kullanmıştır şekilde belirtiniz. Onu belirttikten sonra bize hileleri işte yardım bölümüne o şekilde atınız. Ya birader siz eşek misiniz? Yani siz aptal mısınız? Sizin böyle bir izleme sisteminiz yok mu? Biz niye amına koyayım hani? Ulan bir de herkesin cihaz şey mi hani? Ranktayken video kaydı alayım da aynı anda işte takılayım falan. Lan zaten çoğu hesap benim telefonum bile, benim Xiaomi 14T Pro telefonum bile ekran kaydı alırken kasıyor oyun rankta. İnsanlar, bu hile açmayan insanlar, vatandaşlar rankları oynarken ne yapacak abi? Ekran kaydı açık full takılacak mı? Adamın radar olduğunu belli etmesini göstermek için. Ne yapacak abi bu insanlar? Android telefon kullanıyor çoğu zaten. Ben burada 2 ay 3 ay öncesine kadar Android telefon kullanıyordum. Video kaydı açıyorsun. Video kaydında aim'in bir bozuluyor. Oyunun çöküyor. Oyunun gidiyor. FPS'in ayrı düşüyor. Aim'in ayrı yavaşlıyor. Lan millet niye buna katılsın? Gerizekalılar, yapsanıza işinizi. Diyor ki hayır, siz video kaydını alıp şu saniyede hileyi belirteceksiniz. İşte biz de bakacağız. O saniyede, o dakikada var mı bir hile belirtisi, ona göre. Lan gerizekalı, ben sana getirmişim hilenin ID'sini, hilenin hesabını gösteriyorum. Maç içindeki SS'ini gösteriyorum. Lan aptal. Nasıl bir eşeklik lan bu? Gidiyoruz arkadaşlar. Geçen son videoda bahsettiğim bir tane şey vardı. O hesap bakın 57 kill alan rankta
Master Elo muydu? Diamond Master Elo'da 57 kill alan hesabı yardım bölümüne atıyorum. Yardım bölümü diyor ki videolu kanıt gerek. Şu dakikada şu saniyede oyuncu hile yapmıştır demeniz. Hadi gerizekalı, ben oyunlarımı video kaydına alıyorum. Bunu yaparım, tamam mı? Video kaydını alırım. Hiç kesmeden etmeden atarım YouTube'a, liste dışı bir yere. O YouTube'un linkini de sana veririm. Derim ki al izle, oyuncu hile yapıyor. Gerizekalı, al izle, aptal kodumu salağı, al izle şunu. Orada gör. Orada gördükten sonra banla, al gerizekalı derim. Saniye falan da yazmam. İzletirim, banlattırırım. O ayrı da. Ulan ben buna niye uğraşıyorum? 57 kill almış zaten eleman. 13-12 yenmişler bizi. Bir de o da ayrı bak. Hilelerin gerizekalılığı da hani. Hile bizi orada 40 dakika şey yaptırıyor, uğraştırıyor. O da ayrı konu. Ama şu an adminlerin salaklığından bahsediyoruz. O yüzden bu konuyu bir bitirelim. Ondan sonra hilecilerin salaklığına da geleceğiz. Ulan gerizekalı adam 57 vurmuş. Ben sana bunun bütün SS'lerini atıyorum, şeylerini atıyorum. Hani sen diyorsun ki hayır abi, hayır, videolu kanıt lazım. Lan gerizekalı, hesabın ID'sini, nickini, maçın SS'ini ben sana atmışım. Hesap zaten Smurf hesap ya. Bebeğim, sen admin değil misin? Sen bu işleri hani hiç mi kavrayamıyorsun? Sen hani mutfakta çalışıyordun da seni admin ekibine mi soktular zorla? Ne yaptılar hani? Burada çaycılık yapıyordun da seni zorla bilgisayar başına oturtup hani şey mi dediler? Gel bakalım hesaplara bakacaksın bundan sonra. Şirkette bir temizliğe gittik evladım. O yüzden seni çaycılıktan adminliğe terfi ettik falan mı dediler? Hani nasıl bir adminlik lan bu? Yani elemanın 57 kill almış olması Master Elo'da bilmiyorum ya. Hani şu 57 kill atılmış SS'e adminlerin videolu kanıt istiyoruz, direkt banlayamayız deyip bu hesabın 3 hafta boyunca ban yiyemeyişi, ben 57 kill aldığı SS'i şeyle beraber, hesapla beraber atıyorum ama admin bunu yeterli görmeyip benden videolu kanıt istiyor. Ben videolu kanıtı atana kadar hesabı banlamıyorlar. 3 hafta boyunca hesap takılıyor hileli. Takır tukur çatır çutur hile. Yani umurunda değil hesap. Zaten 57 vurmuş. Adminler anlamıyor bile yani. Hesabın keyfi yerinde. Yani sonuçta adminler beni banlamaz diyor. Keyfi takılıyor adam. Orada hile açayım. Burada radar açayım. Şurada şunu yapayım. Admine 57 kill'lik SS'i atıyorsun. Admin diyor ki videolu kanıt istiyorum. Ve admin bunu dediği için o hile 2-3 hafta daha takılıyor. Hani ben uğraşmıyorum o gün mesela. O maçın video kaydını YouTube'a atıp da onun linkini atıp uğraşmıyorum şeye. O yardım bölümüne atmaya uğraşmadığım için adminler hiç uğraşmıyor zaten. Uğraşan taraf oyuncu olmadığı sürece hileler banlanmayacak arkadaşlar. Adminlerin işi bu değil, biliyorsunuz. Adminlerin işi hile banlamak olur mu hiç? O oyuncuların görevi tabii ki. Oyuncular alacak, hileleri raporlayacak. Raporlamazsa bir kere zaten değerlendirmeye alınmaz. Raporlayacak, ondan sonra SS diyecek, hesabını SS diyecek, hesabın ID'sini özel olarak alacak, hesabın o maçta kaç vurduğunu alacak, o maçın maç sonu SS'ini özel olarak fotoğraflayacak. Ondan sonra bunu yardım bölümüne atacak. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Oyuncu bundan sonra ne yapacak biliyor musunuz? O maçı da video kaydını alacak. Tabii video kaydını almazsa o maçı banlamak için kesinlikle yeterli olmaz. Hayır, kesinlikle kabul etmiyorum bunu. Kesinlikle admin ekibi olarak yani video kayıtsız böyle başvuruları kesinlikle kabul etmeyiz. Oyuncular görevini yapmalı ve hileleri banlamalılar. Yani adminlerin kafa yapı bu harbi ya. Son videoda zaten değindiğim için şeye de çok değinmeyeceğim, hani bu hilelerin eşekliği falan filan. Gerizekalı legit bir şekilde sadece radar kullanarak win alabileceğini düşünüyor aptal. 8-9 fark atıyorsun maç içinde. Bakıyorlar ki yenilecekler, ha diyor. Tamam eğim açayım bundan sonra diyor. Eğim açıp win. Lan madem win alma kafasındasın, madem maçı vermeyeceksin be gerizekalı. Be aptal. Niye karşı takımın 11 round 12 round winlemesini bekliyorsun? Sana base to base aç, maçı direkt bitir demiyorum da hani eğimini aç. Tıkır tıkır hızlı bir şekilde şey yap yani. Sanki karşı taraf anlamayacak da radar olduğunu. Legit bir şekilde sanki sadece radarla bir de kazanmaya kabiliyetleri varmış gibi oynuyorlar, deniyorlar, meniyorlar bile. Lan gerizekalı, belli yani, senin çapın belli, şeyin belli. Belli ki malın tekizin yani. Oyunu oynamayı bilmiyorsun. Bu oyunu oynamayı da bilmek zorunda değilsin yani. Şu rankı da bu kadar amına koyayım köpekliğini yapmayın ya. Hile açacaksın da şey yapacaksın. Hadi Selim eşeği 5 yılın ardından bir haftalık bir denemek için alayım demiş. Denemek için alma da ayrı eşeklik. Onun eşekliği ayrı. Ban yemeyi düşünmemesi ayrı salaklık da. Şu oyunda hileyi rank kazanmak için, harbiden rankı atlamak için yapanların eşekliği apayrı bir seviye. Ulan gerizekalı, eline ne geçecek? Yani belli ki oynamayı bilmiyorsun bu oyunu. Ne oldu yani, sanki oynamayı bilmesen hani düşük ranklarda kalsan ne olacak ama. Hani legit bir şekilde team radarla bile bir bok yapamıyorsan belli ki yani bu oyunu oynamaman gerek ya. Radar var sende, rakibin yerini görüyorsun, ona rağmen bir bok yapamıyorsun. Belli ki bir sıkıntı var birader, oynamayacaksın yani bu oyunu sen. Oynamak zorunda da değilsin yani bir de. Hayır, ben bu oyunda rank atlayacağım. Abi sizin bu motivasyon ne amına koyayım, onu da anlamıyorum yani. Nasıl bir velet motivasyonu bu? Hiç mi hayatında bir hobin şeyin yok ya? Ya hayır, oyunun rank ödülleri çok iyi falan olsa ne izleyeceğim harbiden. Ne yapıyor bu oyun abi? Spec Ops olana 10.000 kredi falan mı yatırıyor? Ne yapıyor bu oyun? Ne yapıyor yani? Rank ödüllerinde ne yapıyor? Anlamıyorum ki abi. Ne veriyor amına? Ne hani? Verdiği şey ne? Siktir boktan ödüller veriyor ha böyle gerizekalı. Bir de insanlar çok oynasın diye 150 win gerekli falan filan. Aptal yeni şeyler yapmışlar. Critical Ops neden battı videosu çekerken de bu rank ödüllerine de değineceğiz. Çoğu şeye değineceğiz. Hesaplar niye ban yedi? Detaylı bir özet geçmiş olduk. Oyunun adminlerinin ayrı, hilelerin ayrı, işte Selim'in ayrı salaklığı falan filan. Ben şeyden bahsedecektim. Selim'in bu hile açması. Arkadaşlar biz şu 57 kill alan hesabı uzun süre ban yediremeyince, şu an ekrana gelsin o da. Editçi G1 ekrana getirsin o SS'leri. Yani şu 57 kill alan eleman
3 hafta boyunca ban yemedi ya. Selim'in buna içten sinir olup da madem bu hileler ban yemiyor ben de bir deneyeyim demesine ben hani hak veririm demeyeyim de anlıyorum diyeyim yani. O yüzden Selim'e çok suç bulamıyorum. Adminlerin bu kadar eşek gibi banlamaktan noksan olduğu bir oyunda normal kullanıcıların acaba hile ben de açsam nasıl olur düşüncesi veya şöyle bir düşünce işte rakibime hile gelirse ben de hileyi açarım. Hile en azından cebimde bulunsun. Mantığıyla düşünen elemanlara artık hani çok suçlayıcı bir gözle bakamıyorum onlara. Hani hak veriyorum diyemiyorum ama anlıyorum az çok hani böyle bir oyun ortamında, böyle bir hile ortamında yani sen Spec Ops seviyesinde bayağı bir oynayacaksın bu oyunu. Her 3 maçtan birinde hile gelmesine katlanacaksın salak salak. Bu hileler uzun süre ban yemeyecek. Oyunun Elite Ops sıralamasındaki elemanlar takır takır ban yiyecek sürekli işte. Ayda bir, 2 ayda bir. Adminlerin keyfi geldiği zaman, adminler ara ara rutin ban yaptıkları zaman hileciler anca o zaman 2 ayda bir falan filan 3 ayda bir ortaya çıkacak. Hatta 3 ayda bir de değil. Onu daha ilk defa mı ne yaptılar geçenlerde? Elite Ops bayağı bir hesap ban yemişti yani. Hilecileri işte birkaç ayda bir anca ortaya çıkaracaklar. Hilecileri anca o kadar sürede banlayacaklar falan filan. Böyle bir ortamda normal bir kullanıcının ben de mi hile açsam acaba şüphesine düşmesine ben hani bir şekilde anlayabiliyorum diyeyim. Özellikle 2 tane main hesabın bir de G3'ün ban yemesine apayrı kızarım da. Hatta bizim hesaplara hiç sıkıntı olmasa, Mert'in nargile hesabına benim hesaplara hiç sıkıntı olmasa bile Selim'in bütün işte mainleriyle beraber ban yemesine ona da ayrı söverim. Ona da ayrı niye hileyi açtın gerizekalı niye söylemedin falan filan ona ayrı kızarım da. Hani şunu anlayabiliyorum böyle bir ortamda 57 vuran bize karşı Master Elo'da, Diamond Master Elo'da 57 vuran bir tane eleman 3 hafta 4 hafta boyunca ban yemiyorsa yardım bölümüne SSD ile atmana rağmen yardım bölümü gidip de senden videoluk analiz istiyoruz. Yani videoda işte şu saniyede olduğunu söylemeniz lazım bilmem ne diye yardım bölümünde adminler sana böyle eşekçe cevaplar veriyorsa ben Selim gibi bu oyunu 5 yıldır oynayan Spec Ops, Elite Ops seviyelerinde uzun zaman oynamış birinin bezip artık bu hilelerden bezip canının sıkılıp da böyle bir şeyi denesem nasıl olur gibi düşünmesini anlayabiliyorum yani. Dediğim şey bu hak veriyorum değil yine. Keşke baştan hiç açmasaydı böyle şeyler girmeseydi. Hem bizim hesaplar etkilendi hadi onun hesapları ne yapıyorsa olsun amına koyayım. Hani söylemediği için ona ayrı sinirliyiz zaten o ayrı konu. Onun hesaplarına ne bok oluyorsa olsun diyeceğim. Hani Fabrio hesabı o 150 bin kill'lik hesapların ban yemesi biraz içimi acıttı. Hani o başka bir kızın hesabı kalıcıymış falan filan. O biraz şeyimi bozdu. Hani Marsupilami hesabımın kalıcı yemesi çok moralimi bozmadı. Adminlerin zeki olduğu bir dünyada o Marsupilami'nin yememesi gerektiğini zaten söyledim de hani benim moralimi çok bozmadı Marsupilami hesabı çok dolu olmadığı için. O Selim'in main Fabrio hesabı işte zamanında Elite Ops, Spec Ops yaptığı hesaplarının ban yemesi biraz üzdü beni. Sinirlendirdi de. O kızın da main 157 bin kill'lik hesabının sırf Selim'in cihazında olmasından dolayı kalıcı yemesi o da ayrı sinirimi bozdu. Hani bariz hilelerin bir ay boyunca banlanılmadığı bu dönemde böyle bir şeylerle karşılaşmak yani hem Selim'in bunu yapması sinirimi bozdu hem benim hesapların banlanması sinirimi bu ayrı bozdu. Ondan dolayı belli bir süre Critical Ops videosu gelmezse şaşırmayın. Critical Ops neden battı videosu gelecek ve Critical Ops market önerileri videosu gelecekti de hani markete giremediğimiz için şeylerde bir bu hesapta girebiliyorum markete. Bir de iPad 1 var. O hesapta da ne zamandır oynamadık zaten. Market önerileri videosu Critical Ops neden battıdan sonra falan filan ne zaman gelir belki bilmiyorum. Yorumlara yazın onlardan da ilk hangi videoları isterseniz diye. Şunu söyleyeceğim. PES videosu gelecek. E-futbol mobil videoları gelecek. PUBG mobil videoları gelecek. Valorant mobil videosu yine gelebilir. Bu 3 oyun main gibi olacak. Onun dışında Mobile Legends, Wild Rift bunları isteğe bağlı eğer kitlesi çok varsa oynayabiliriz de kitle şu an çok olmadığı için belli değil. Clash Royale falan yani Clash Royale'i 2016 yılında mı ne kurduğum hesaplar var Clash Royale'de ama işte Clash Royale çok rekabetçi oyun gelmediği için beni çok cezbetmiyordu. Çok isterseniz Clash Royale gelebilir ama hani Clash Royale'de bir klan kurarsın, bir şey yaparsın işte bir şeyleri organize edersin. Aranızdan Clash Royale'i çok oynayan işte böyle bir klan açalım abi Clash Royale oynayalım tarzında düşünenler varsa onlara bir klan açtırıp Clash Royale'de de bir şeyler yapabiliriz. Ara ara video atabiliriz. Ya dediğim şeyler bunlar e-futbol mobil, PUBG mobil, Valorant mobil. Bir de belki Clash Royale, Mobile Legends tarzı. Mobile Legends'ta zamanında işte bazı ADC karakterlerde TR1 işte global işte birkaçıncı falan filan sıralamalarım cart vardı. Belki Mobile Legends'ı işte yeniden mainlemeye başlarsak o günlerimize de dönebiliriz falan filan ama hani Critical Ops'u ben bu 60 gün bana ban attığından dolayı hesaplara da geçelim öyle gösterelim. Bu 60 gün ban attığından dolayı Critical Ops'u belli bir süre boykot edeceğiz gibi düşünebilirsiniz yani. Şuna bak 52 gün diyor hala. Hani 52 gün ben sıfırdan Elite Ops'a videosu çekemeyeceğim istesem de mesela. Düşünebiliyor musun sen? Hani video çektiğim hesaba adamlar 60 gün ban atıyor. Neden? İşte girdiği hesap kalıcıymış. O niye kalıcıymış?
Tavşan nerede? İşte dağ kaç. Dağ nerede? O bilmem ne oldu. Yani hile kullanmayan bir hesapla 4 maç atmışız. Videoları da var. Ona rağmen 60 gün ban yiyor mesela. Ondan dolayı video çekemeyeceğim bu hesapta. O istesen de yapamayacaksın yani. Ondan dolayı belli bir süre Critical Ops gelmezse şaşırmayın. PUBG Mobile videosu gelebilir. Dediğim gibi bu saydığım oyunların videosu gelebilir. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenlerin duyabileceği bir şey. Canlı yayınlara başlıyorum. Haberiniz olsun. Canlı yayın setup'ını falan filan hazırladım. Aparatları filan hazır. İşte kulaklığı, laptopu, işte bağladığım ekipmanlar, cartı curt her şey hazır. Canlı yayınlara başlayacağız. İşte o da PUBG Mobile ve PES Mobile, işte Valorant Mobile onların özelinde olabilir. Genellikle YouTube'da olacak bu canlı yayınlar. Belki Kick'te de aynı anda açabiliriz. İnternet 1000 olduğu için 1000 megabit upload 1000 megabit download yaptığı için internet belki bir iki platformda beraber aynı anda da açabiliriz ama şu anda YouTube'da açabiliyoruz sıkıntısız bir şekilde. Onu söyleyeyim en azından. Canlı yayınları da böyle videonun en sonunda duyurduk. Artık buraları duyanlar canlı yayınları gördüğünde tak diye en başta gelir daha ayrıcalıklı olurlar. Canlı yayınlarda genellikle chatle acayip interaktif olacağız. Onu da söyleyeyim. Yani ben chat okumayı falan filan yani görürsün zaten canlı yayınlarda biraz hiperaktif bir kişilik olduğumuzdan dolayı bir onu yapmaya bayılıyorum. O yüzden chat okumadır işte böyle canlı yayın şeyleridir, canlı yayının böyle dinamikleridir. O tam benim sevdiğim işler. Bu yapacağımız canlı yayınlara da gelirseniz sevinirim. Videonun buraya kadar gelenlerin artık onlara özel bir duyuru gibi oldu bu da. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.